Herkese merhabalar, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bu ekranda gördüğünüz çok ama çok lezzetli, ister kahvaltıya ister çay saatine yapabileceğiniz pamuk gibi yumuşacık sarımsaklı çörek tarifi vereceğim. Gerçekten inanılmaz lezzetli oldu ve tarife başlıyorum. İlk olarak yoğurma kabına 1 tatlı kaşığı kuru maya ekledim. 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ve 1 su bardağı ılık süt ekledim. Yarım çay bardağından birazcık daha az sıvı yağ ekliyorum. 1 adet yumurtanın beyazını içerisine, sarısını da üzerine sürmek için ayırıyorum. Güzelce şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker eridi ve şimdi ununu ekliyorum. Tam olarak 3 su bardağı un kullandım. Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Ve yine yarım tatlı kaşığı da tuz ekledim. İlk önce kaşıkla karıştırıyorum. Siz de ununuzu benim gibi 3-4 parça halinde ekleyebilirsiniz. Ve şimdi biraz daha un ekledim. Ve kaşığı çıkarıp hamuru elimle yoğurmaya başlayacağım. İlk başta hamur toparlanmadan önce hamur elinize biraz yapışabilir. Lütfen un eklemesi yapmayın. Hamuru böyle 4-5 dakika yoğurun. Ondan sonra elinizi bırakacaktır ve gayet güzel, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz. İşte size tam da dediğim gibi tam bu şekilde olacak. Ve şimdi hamurun ağzını güzelce hava almayacak şekilde streç filmle kapatıyorum. Ve ılık bir ortamda tam olarak 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalanırken ben sosunu hazırlıyorum. 60 gram tereyağını erittim. Üzerine 1 diş rendelemiş olduğum sarımsak ve 7-8 dal kadar doğradığım maydanozu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kekik ve üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısını da ekledim. Sosumu güzelce karıştırıyorum. Bu sos çöreğinizi inanılmaz lezzetli yapacak. Sosumuz hazır. Hamurum güzelce mayalandı. Şimdi hamurumun içerisindeki havanın çıkması için hamuru videoda gördüğünüz gibi iyice toparlayacağım. Hamuru tezgaha alıyorum. Öncelikle güzelce toparladım. Ve hamurun diğer tarafını çeviriyorum. Bu şekilde hamuru elimle hafif düzeltiyorum. Şimdi hamuru 2'şer santim kalınlığında şeritler halinde keseceğim. Ve önce yanlamasına, sonra da dikey şekilde keserek ceviz büyüklüğünde, küçük ceviz büyüklüğünde diyebilirim, bezeler tutacağım. Şimdi de dik şekilde keseceğim. Yani küçük küçük kareler elde ediyorum. Hamurun hepsini kestim ve şimdi o parçaları elimde küçük küçük bezeler haline getireceğim. En köşede kestiğim o küçük kısımları birbirleriyle birleştiriyorum.
güzelce bezelerimi tutuyorum. Ve küçük bezelerimin hepsini tuttum. Gerçekten çok sevimli görünüyorlar. Şimdi daha önce hazırlamış olduğum sosun içerisine böyle 6-7 tane hazırlamış olduğum bezeden atıyorum. Ve tamamen sosun her yerine gelmesi için güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde her yeri güzelce soslansın lütfen. Ve şimdi gördüğünüz gibi yuvarlak 28-30 santim çapındaki borcamıma yağlı kağıt serdim. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin üzerine videoda gördüğünüz gibi bütün hamurları yerleştiriyorum. Pişmeye hazır. Şimdi 185 derece önceden ısıttığım fırında üzeri kızarana kadar önce tutacağım ve daha sonra ısıyı 170 dereceye düşürüp iyice her tarafı güzelce nar gibi kızarana kadar pişirdim. Hafif ılıdıktan sonra çöreğimi servis tabağına alıyorum. Yani soğumadan ılık servis edin lütfen. Şimdi en sevdiğim an sizlere çöreğimin nasıl olduğunu daha yakından göstereceğim. İnanın biz yemeğe doyamadık. O kadar lezzetli ve güzel olmuş. Pamuk gibi, dışının sosu da ayrı bir lezzet katmış. Mutlaka sizler de bu çörek tarifini deneyin. Lezzetine bakın ve bana yorumlarınızı yazın. İddia ediyorum bu tarifin müptelası olacaksınız. Tekrar birini daha göstermek istedim. Çok ama çok lezzetli bir çörek tarifi. Ve yine güzel bir videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.